Gençlik Rüzgarı'ndan merhaba. Bodrum akşamüstü. Şimdi Seray Sever'in yanına gidiyorum. Onunla beraber bir şeyler çekeceğiz. O arada giderken bir şeyler anlatmak istiyorum. Biz hastalarımıza diş yaptığımız zaman diş hekimliğinin bize verdiği, yani günümüz teknolojinin imkanlarıyla aslında sonuçta gelmek istediğimiz nokta çok detaylarda saklı. Her işte olduğu gibi detaylar üzerine. Yani istiyoruz ki hastamız, yani şu bir ağaçtan bir elmayı koparsın. O kopardığı elmayı ısırarak yiyebilsin. Geçmişte biz tabii protez yaptığımızda hastalarımıza diyorduk ki yani işte e, bir protez varsa dikkat etmesi gereken unsurlar oluyor. Ne gibi? Mesela hani bir elmayı ısırarak yiyemeyebilir. Bir ekmek arası bir şeyi yiyemeyebilir. Ama ben hep şuna inandım, hep şunu düşündüm. Ya bir insan dişleriyle ne yapabilir ki? Yani yapabileceği en güzel şey bence bir elmayı ısırarak yiyebilmeli yani. Dolayısıyla bir diş protez planlarken yeni bir diş yapacağımız zaman elmayı ona yedirebilmek lazım diye düşünüyorum ben. Aynı şekilde mesela bir zeytin alıp o zeytini ağzına attığında hastamız, yani bir zeytini tabaktan alıp ağzımıza attığımız zaman ne yapıyoruz? Ağzımızın içinde o zeytini çekirdeğinden ayıklayıp sonra zeytini çıkarabiliyoruz. Şimdi bu her yediğimiz şey zeytin gibi ağzının içinde çok sofistike, çok ince bir takım kas hareketleri gerektiriyor. Çok e, dil, yanak ve o dişlerin şeklinin, formunun öyle bir önemi var ki ona istinaden bir hareket lazım. Yani ağzımızın içinde o zeytini çekirdeğinden ayıklayabilmek bir kas koordinasyonu gerektirdiği için bu kolay bir şey değil. Bu da bazen standart veya da bir takım dikkat edilmeksizin yapılmış protezlerde çok mümkün olmayabilir. Dolayısıyla ne olur? İşte o zeytini çekirdeğinden iyi bir şekilde ayıklayamayabilirsin. Ya da bir elmayı ısırarak yememen gerekiyor olabilir. Bunu anlayabilirim. Yani öyle bir proteziniz, öyle bir dişin vardır ki çok memnunsundur, idare de ediyorsun. Ya da öyle bir unsurlar vardır ki kemik kaybı vardır, diş eti sağlığı iyi değildir. Tabii bazen e, doku kaybı olduğu zaman, yani kemik kaybı, diş eti kaybı olduğu için biz bazı hastalarımıza tabii ki demek zorunda kalıyoruz. İşte ısırarak, kopararak yemeyelim. Elmayı ısırarak yemeyelim. Efendime söyleyeyim, parçalayarak yiyelim gibi. Ya bu tabii benim de hoşuma gitmiyor. Ben istiyorum ki hep hastam elmayı aldığı zaman eline şöyle çatır çatır ısırarak yiyebilsin. Bu benim için değerli bir şey. Tabii ki hastalar için de, bütün insanlar için çok değerli bir şey. Ya bir insanın elmayı ısırarak yemesi çok önemlidir bence. O yüzden her ne yapıyorsak, nasıl bir tedavi yapıyorsak yapalım, hastamızın fonksiyonel anlamda çiğnemesi, ağzımızda dişler bize ne veriyorsa, doğal dişlerimiz nasıl bir hizmet veriyorsa, bütün bunları kendi doğal formuyla, yapısıyla neyse onu aynı işlevselliği verebilmek istiyoruz tabii ki diş hekimleri olarak biz de hastalarımıza. Bunu bazen implantlardan yararlanıyoruz. Eksik dişlerin yerine implantlar koyuyoruz. Bazen sadece implantlardan faydalanarak implant destekli bir protez yaparak şöyle sahile doğru, deniz kenarına doğru giderken anlatayım. Yani yaptığımız dişleri fonksiyonel anlamda hem güzel görünsün. Bir kere günümüzde artık bu güzel görünme hikayesi çok ön planda. Herkes istiyor ki çok sağlıklı ve güzel görünsün. O sağlıklı ve güzel görüntünün altında, arka planında tabii ki fonksiyonel açıdan da hizmet edebilmesi lazım dişlerimizin. Orada da fonksiyon dediğimiz zaman nedir? İşte doğru çiğneyebilmek. Çiğnedikten sonra o protezin etrafında gıda artıklarının fazla birikmemesi. Çünkü
Biz deniz kenarına da geldik. Çok güzel sahil. Güneş de batmak üzere. Ya kullandığımız, yani bir dişimizi kullanıyoruz sonuçta. Bu bize bir hizmet ediyor ve ısırdığımız zaman gıdaları çiğnedik, öğüttük, yuttuk. Şimdi ondan sonra başka bir şey daha başlıyor. O da ağzımızdaki o gıda artıklarını dilimizle, yanağımızla, o hareketlerle arındırmak oradan. Aynı şekilde yaptığımız protez bunu da sağlayabilmeli. Yani hijyenik olmalı, temizlenebilir olmalı, kendi kendine temizlenebilir olmalı. Ağzımızın içinde bir protez var ve o protez her yediğimizi etrafında tutuyor ve biz bunu her yemekten sonra lavaboya gidip temizlemek zorunda kalıyorsak, acaba bu protezin dizaynında, tasarımında bir eksik var mı? Daha farklı olsa, daha şekli değişik olsa, daha düzgün bir diş eti ilişkisi olsa, daha iyi otursa dişin üzerine, çevre dokularla daha uyumlu olsa, acaba bu yemek artıkları orada birikmeyebilir mi? Bunların hepsini değerlendirmemiz lazım. Ya ağzınızda bir protez var diye biz günlük konforumuzdan feragat etmemeliyiz diye düşünüyorum. Ve bir protez tasarlarken bu lamine olur, bu kron veya köprü restorasyonu olur. Köprülerin altı açısından köprü altları, yani eksik bir dişi tamamlarken bir diş önde bir diş arkada dayanak olarak kullanıldığında o aradaki köprü gövdesi altında gıdayı biriktirmemeli. Hijyenik olabilmeli ve temizlenebilir olabilmeli. Dolayısıyla günlük hayat içerisinde bize sorun çıkarmamalı diye düşünüyorum. Tasarlarken de bütün bunlara dikkat edilmeli. Bütün bunların ele alındığı bir şekilde biz hastalarımıza diş yapmaya gayret ediyoruz. Tüm diş hekimleri olarak sizlere doğru çiğnemeniz, sağlıklı çiğnemeniz için dişlerinizin ömür boyu sağlıklı, sürdürülebilir bir hijyen ve ferah bir gülüş sağlaması için elimizden geleni yapıyoruz efendim. Gençlik Rüzgarı Bodrum'dan püfür püfür esmeye devam ediyor. Haftaya görüşmek üzere.